paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir çanta yaptık. Evet, ünlü bir markaya ait fakat ben kendime göre her şeyini değiştirdim diyebilirim arkadaşlarım. Sadece motif aynı. Renklerinden işte şurada görmüş olduğunuz çizgilere kadar, sapına kadar her şeyini değiştirdim. Evet arkadaşlarım, videoya geçmeden önce çantamızın ölçülerini sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Bakın, enine 31 santim. Evet, boyunu ise şöyle bakalım. Hemen hemen 20 santim. Şöyle görüyorsunuz. 31 santim eni, 20 santim boyu. Şimdi bakın. Açıkçası şuradaki çizgileri ben başlangıçta yapmayı düşünmüyordum. Fakat benim motifim 15 santime 15 santimlik bir motif. Dolayısıyla bittiği zaman derinliği az ama genişliği fazla bir çanta oluştu. Fakat şunu düşünüyorum. Motifleri büyütmüş olsak büyütebiliriz. Her bir motifi 20 santime çıkarabiliriz. Nasıl yaparız bunu? İşte ipinizi 2 kat yapabilirsiniz. Veyahut da ikili trabzanlar yerine üçlü trabzanlar yapabilirsiniz. Veyahut da şu son sırada yaptığım ikili trabzanları 1-2 sıra daha fazla yapabilirsiniz. Dolayısıyla biz motiflerimizi de 20 santime büyütebilirdik. Fakat şunu düşündüm. 20 santimlik motifler olmuş olsa yine eni çok fazla olacaktı. Derinliği çok az olacaktı. Dolayısıyla da şu anki hali benim kullanımıma çok uygun olduğunu düşünüyorum. O nedenden dolayı da ben motifleri 15'er santim yaptım. Fakat içerisindeki renklerden daha sonradan birer sıra bakın böyle geçtim. Buraya bir kapatma, çıt çıt uygulaması. Bunların hepsini ayrıntılı olarak videonun içerisinde sizlerle paylaştım. Yine sap kısmında daha pratik bir şekilde kendi ipiyle, yani içinde de yine makrome siyah var. Kendi ipinin üstüne sardım arkadaşlarım. Bir kordon oluşturdum ve sardım. Şöyle uçlarına üçgenler ördüm bitirdiğim zaman. Bunların hepsini paylaştım sizinle. Dikmesi rahat olsun diye. Bakın şöyle. Ve içine, taban kısmına bir keçe yerleştirdim. Keçeyi sıcak silikonla yapıştırdım. Bu da neden? Çünkü ne olursa olsun hangi iple yaparsanız yapın, bunun içerisine malzeme koyduğunuz zaman arkadaşlar şurası, bakın şurası şöyle çıktığında bu çanta çirkin görünür. O yüzden de hangi iple yaparsanız yapın şu alt kısmına uygun 15'e 15'lik bir keçe kestim ve sıcak silikonla yapıştırdım. Ben keçeyi çanta bittikten sonra yapıştırdım ama sizler bunu birleştirme aşamasında şöyle 5 tanesini bir ortaya birleştirdiğim kısım var. O bölümde eğer keçe yapacaksanız bu keçeyi orada yapıştırıp ondan sonra şu kenarlarına birleştirin arkadaşlar. Ben şurada kullanmış olduğum saplarım 35'er santim. İşte 5'er santimler şu iç kısma girdiğini düşünürsek şurada elimle tuttuğum kısım 30 santim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, çantamızın detayları bu şekilde. Sizler de benimle yapmak isterseniz buyurun beraber yapalım. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Hazırsanız başlayalım. Çantanın orijinali kağıt iple yapılmış fakat ben polyester makrome ipiyle çalıştım. Şöyle iplerimi bir göstermek istiyorum. Bakın. Elimde var olan, kalmış olan iplikler arkadaşlar. Markası da yok. Kalınlık olarak da çok kalın değiller ama çok da ince de değiller. Yani 2 milimlik olduğunu düşünüyorum ben bu ipliklerin. Fakat yine de emin değilim. Öyle söyleyeyim. Bakın şöyle yakından göstereyim size kalınlıklarını. Böyle elimde çok eskiden beri var olan iplikler bunlar. Bunları kullandım. Şimdi arkadaşlarım motifin anlatım videosunu yaptım. Ben onu linkini hem kartlar bölümüne hem bitiş ekranına hem de açıklama veyahut da yorumlar bölümüne de sabitleyeceğim. Yani bu videonun her yerinden bu motifin yapılışına ulaşabilirsiniz. Şimdi bu videoda sizlere sadece bu 5 tane motiften nasıl çanta yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Şimdi bakın, çantanın iki tarafına bunu yaptım. Diğer iki tarafına da bu iki rengi yaptım. Alt kısmına da yine bunu yaptım. Şöyle ilk önce şöyle biraz uzaklaştıralım. Şöyle alt kısmını koyalım. Diğerlerine de karşılıklı yerleştirelim.
Hemen motifin ölçülerini de bir vereyim. Onu şöyle. Evet, 15 santime 15 santimlik bir motif arkadaşlar. Bu biraz böyle minimal bir çanta olacak. Sizler biraz daha büyük olsun istiyorsanız şu motifleri 20 santime kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ikili trabzanlarla yaptık. Siz buradan üçlü trabzanlar yapabilirsiniz. Bir sıra daha fazla örebilirsiniz. Veyahut da bittikten sonra da şurada bir sıra daha ikili trabzanlar geçebilirsiniz. Dolayısıyla motifi istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. Bu şekilde çantamızı şimdi birleştireceğiz. Arkadaşlar makrome ile inanılmaz güzel oldu. Bir de şu çok güzel oluyor. Yıka yıka kullan. Yani ömürlük oluyor makrome ile yapılanlar. Yani polyester makrome ama bakın biraz böyle mat bir görüntüsü de var. Hoş durdu. Benim çok hoşuma gitti bu. Şöyle bakın şurası alt kısım. Diğer kısımlar da kenarlar. Burada şimdi birleştirmeye şu kısımlardan başlayacağım. İlk önce bu 5 tane motifi burada bir birleştireceğim. Daha sonra 5 motif birleştirdikten sonra bu haldeyken bir buhar çalışması yapacağım arkadaşlarım. Buhar vereceğim. Şöyle motiflerimizi elimle el ütüsü yapacağım, açacağım. Sizlerle de paylaşacağım bu süreci. Şimdi bunu şöyle siyah iple birleştirip üst kısmına da birkaç sıra siyahla gitmeyi düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Şöyle tığ olarak da 3 milimlik bir tığ kullandım. Şöyle yaklaştırayım. İpimi sabitledim. Şimdi bakın. Herhangi bir yerinden başlayacağım. Mesela nereden başlayalım? Şöyle yapalım. Şöyle. Şuradan başlayalım. Şöyle. Şöyle yaklaştırayım. İyice görmeniz için şimdi yakınlaştıracağım. Merak etmeyin. Bakın şöyle yaklaştırayım. Şimdi tam motiflerimizin köşelerinden alacağız. Şurada tam köşesi şurası. Bakın alttaki kanada girdim. Daha sonra şuradaki diğer motifimi de getiriyorum. Bakın tam köşesini yine buluyoruz. Buradan da alttaki kanada giriyorum. Şöyle. Bu ikisini şöyle birleştirdim. Şimdi burada alttakine giriyorum. Bakın. Diğerine geliyorum. Diğerinde de alttakine geldim. Ve ne yapıyorum? Bu şekilde çıkarıyorum. Tekrar alttan girdim. Diğerini şöyle alt kanadından girdim. Ve ipimiz altta. Ona da dikkat edelim. Şöyle bakın. Şöyle getirdim. Buradan geçirdim. Bir alttan, diğerinde de alttan. İpimiz hep altta. Bunu da unutmayalım. Şöyle yapıyoruz. Evet, kaçırdık. Burada sıkmayın elinizi. Nasıl örüyorsanız o şekilde birleştirin. Kasmasın arkadaşlar. Bak, bir alttan, burada da bir alttan girdim. Şöyle girdim. Buradan geçirdim. Alttan, diğerinden de alttan. Zaten sayılarımız aynı. Şimdi devam edelim. Buranın sonuna kadar gidelim. Diğer motifi birleştirirken görüşelim. Evet, sona kadar gösterdiğim gibi yaptım. En sondayım bakın. Arkadaşlar bir eksik bir fazla olursa onu arada yedirin, bir şey olmaz. Yani kimse görmeden onu yapabilirsiniz bence. Evet. Bakın şurada başlamıştık. Çok güzel oldu. Arkaya da bakalım. Çok düzgün, temiz.
Şimdi şöyle bir tarafı yaptık. Ne yapacağım? Bunu yapacağım şimdi. Bunu birleştireceğim. Ve motiflerimizin düz kısmındayız. Farkındaysanız bütün motiflerimiz düz kısmı, arkası bu şekilde. Düz kısmından birleştirme yapıyoruz. Şimdi bunu ekleyeceğiz buraya. Şöyle. Şöyle yine yaklaştırayım. Net bir şekilde görün sizde. Şimdi şöyle köşeden şurayı da şöyle birleştirelim. Şuradan yine alttaki kanadı alıyorum. Bakın. Buradan da hemen yine alttakini alıyorum. Yakaladık Allah'tan. Evet, şimdi burada alttan alıyorum. Diğer tarafta da altı şöyle çıkıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bakın alttan, diğer tarafta yine alttaki ilmeğe girdim. İlmek kaydırıyorum. Bir alttan girdim. Diğer tarafında altından girdim. Şöyle ilmek kaydırdım. Şimdi yine bu kamera altında birazcık böyle oluyor arkadaşlarım. Bu çok kolay bir işlem. Bunu gösterdiğim gibi devam edelim. Sonda görüşelim. Diğerini de beraber bağlayalım. Önce şuradan, sonra buradan, sonra diğerinden geçirdiğinizde daha kolay oluyor. Gösterdim ya biraz önce. Özellikle açtım tekrar kamerayı, daha kolay oldu arkadaşlar. Evet, şöyle bakın. Önce şu, sonra bu, sonra da ilmek kaydıracağız. Evet, şöyle bakın. Şimdi bu gelecek. Tam karşıya da bu gelecek. Böyle. Şöyle yaklaştıralım yine. Tam şöyle köşesinden. Şöyle yakaladım. Evet. İp altta olacak. Farkındaysanız alış şeklimden dolayı az önce de öyle oldu. Şöyle hemen alta alalım. Şimdi bakın. Bir buradan. Bir diğer taraftan. Bunu çıkardım. Bunu çıkardım. Sonra bunu. Daha kolay oluyor. Böyle. Yine böyle aynı şekilde devam edelim. Beşinciyi de yine ekleyelim. Burada gösterdiğim gibi arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar ya. Şöyle de düşündüm. Acaba hepsinin içine siyah mı yapsaydım? Şöyle sarılar yerine. Şuradaki siyahı hepsine mi dağıtsaydım? Ya da böyle daha mı güzel? Bilemedim. Şimdi bakın sonuncuyu. İkisi karşılıklı, ikisi karşılıklı. Gördüğünüz gibi. Sonuncuyu buraya ekleyeceğim. Şöyle ekledim. Evet, tekrar devam ediyorum.
ne yapıyorduk? Bir buradan. Evet, şimdi bakın. Şimdi bu bir zincir, iki zincir çekeyim. Şöyle açılmasın, burada kalsın. Şimdi tüm örgüler ütüyü seviyor. Aslında güzel oluyor ütülendiğinde. Fakat ben de direkt örgüye ütü basmayı sevmiyorum arkadaşlar. Buhar veriyorum, elimle açıyorum genelde. Ya da mesela özellikle Alize Diva'da sürüyorum. Arka tarafından sürüyorum ve bol buhar vererek. Üzerine herhangi bir şey serip de sürebilirsiniz ki örgüleriniz parlamasın diye. Bakın şöyle bir makine alabiliriz. Direkt buhar veriyor ve ben elimle açıyorum. Genelde örgülerimi bu şekilde yapıyorum. Ütüyü direkt sürdüğüm çok nadir oluyor. Şimdi evet arkadaşlarım, bir de ütüden sonra motifimizi bir ölçelim. Hemen hemen bakın, ütü 16 santime çıkarmış. Ve çok da güzel olmuş. Motiflerimiz daha güzel duruyor. Biraz daha ben böyle kameranın altında değil de normalde bunu yapmış olsam daha da güzel olurdu, öyle söyleyeyim size. Evet, şimdi kenarları birleştirmeye başlayalım. Şimdi burada bırakmıştık hatırlarsanız. Kitap gibi oldu. Çok güzel oldu. Yaklaştıralım şöyle. Bakın. Şura başladığımız yer, görüyor musunuz? Bu ipleri de yakalım, yapıştıralım alt kısımlara, açılmasınlar. Şimdi şuradan az daha yaklaşalım. Şuradan bakın. Şuradan girdim. Şu iki tarafı birbirine birleştirelim şimdi. Şuradan da alıyorum. Hiç ipi koparmadan devam ettim. Bakın. Allah. Kendi kendime nazar değdirdim. Şöyle bir buradan, bir de buradan aldım. Hadi bakalım. Evet. Sakin ol. Oldu. Şimdi bakın. Bir buradan, bir diğerinden. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir buradan, bir diğerinden. Aynı mantıkla şimdi bu kenarına birleştiriyoruz. Hiçbir farklılık yok. Yukarı kadar gidiyoruz. Evet, böyle. Bakın, ilerliyoruz. Şu son kısma kadar gidelim. Bunu böyle birleştirelim.
Evet, şimdi şuradan alıyorum. Bir de karşıdan alıyorum. Şöyle birleştirdim. Şimdi şurada bir tane fazla mı kaldı? O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın tekrar şuraya gireceğim. Yani bu tarafta aynı yere bir daha gireceğim. Şöyle tutacağım. Yani hani az önce demiştim ya, eksik fazla olursa yedirin diye. Yani öyle bir şey şu anda yaptım. Evet. Burayı bitirmiş olduk. Şimdi aynı şekilde bu tarafı ve diğer tarafı da birleştireceğiz. Ben şunu düşünüyorum. Acaba bu ipi koparmadan buraya kadar gidip birleştirsem, fakat yine diğer tarafta koparmak gerekecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada ben ipimi koparacağım. Bakın şöyle. Nasıl olsa üstüne sık iğne gideceğiz ya, bu ipleri arada kaybederiz. İpimi koparıyorum. Hatta şöyle bir zincir de çekeyim, sağlam olsun. Ucunu mutlaka yakın, makromeler açılıyor. Yani bırakırsanız mutlaka açılıyor. Mutlaka yakın. Hem başlarken hem bitişte yakın. Göstereyim. Evet, bunu da kısa yapmayalım. Biraz uzun bırakalım. Şimdi şuradan yine başlayacağım. Buradan bir de karşıdan alalım. Şöyle bakın. Hem buradan hem oradan alalım. Öyle başlayalım. Evet. İpimiz hep altta. Bakın, bir buradan, bir diğer taraftan başladık aynı şekilde. Şöyle bir buradan, bir diğer taraftan. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, bağlantıyı gösterdik şurada. Sonuna kadar aynı şekilde gidelim ve diğerlerini de yapalım. En son üst kısmında görüşelim. Son köşeyi de bitirmek üzereyim. Tamamını size gösterdiğim şekilde birleştirdim. Şuraya bir zincir çekelim. Bakın. Eğer bu kaydırmayı yaparken böyle sıkarsanız güzel durmaz. Buralar böyle kasar arkadaşlar. Şöyle açtığınız zaman rahatlıkla açılabilsin. Nasıl, hangi ayarda örüyorsanız o ayarda da bu kaydırmayı yapmanız lazım. Evet, şimdi hiç ipimizi koparmadan her birine girerek baştan sona kadar bir sıra sık iğne yapalım. Bu arada da şuradaki ipleri sık iğnenin arasında kaybetmeyi unutmayalım. İpleri böyle örgünün arasında yürütün, tutturun bir şekilde. Kısacık keserseniz açılma yapar. Bakın, ucunu da yaktım. Evet, şuraya da bir tane girsek. Şuraya geçiyorum. Evet, buraları bu şekilde geçerek ilerleyelim.
Şimdi bu şekilde sona kadar, bitirene kadar gidelim. Evet, sona kadar geldim. Şimdi orayı bir daha bir göstereyim. Bakın şöyle tek tek şuraya girelim. Bir zincir çektim. Evet arkadaşlarım, akşamdan sabaha çantamız evrim geçirmiş olabilir. Şimdi şöyle size şurada bırakmıştım hatırlarsanız. Yani çantanın orijinalini yapmak isterseniz hemen bırakmış olduğum yerde bitireceksiniz. Fakat şimdi ben motifi 15'e 15 yapmıştım hatırlarsanız. Derinliği bana göre az oldu arkadaşlar. Orijinali de küçük çantanın, mini bir çanta ama hani kendi kullanımım açısından bana küçük geldi. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Motifi 20'ye 20 santim olarak büyütebiliriz örerken. Fakat böyle yaptığımızda da hem yukarıya büyümüş olacak hem de bu tarafa da, yani eline de çok açılmış olacak çanta. Yine benim istediğim gibi olmayacak. Dolayısıyla ben burayı bitirdikten sonra içerisindeki renklerden birer sıra gidip geldim ve hem yani bana ait bir yorum olmuş oldu. Hem de benim hoşuma gitti. Güzel oldu. Kullanım açısından da daha güzel oldu. Böyle pratik bir çanta sapı oluşturdum. Şimdi bunu göstereceğim size nasıl yaptığımı. Elime 4 milimlik tığ aldım arkadaşlar. Bunu şöyle bir miktar uzatıyorum. İlk önce şu şekilde bir alt kordon ördüm. Bakın şöyle. Bunu 30 santim olacak şekilde ayarlayalım. Ben bunu 30 santim ördüm. O uç noktalarını da göstereceğim size. Dikme kolay dikeyim diye üçgenler yaptım uç kısımlarına. Üçgenlerin dışında 30 santim yaptığım kordon üstüne sık iğneler sardığımda 35 santime çıkmış, esnemiş. Dolayısıyla o yüzden biraz iç kısma doğru dikip üst kısmını küçültmeyi düşünüyorum. Yani bitirdiğimiz zaman, sarma işlemini de üstüne bitirdiğimiz zaman 30 santim kadar olsa yeter. Çünkü dikmek için de uç kısımlarına 2 tane üçgen ördüm. Şimdi bu şekilde ne kadar istiyorsak ebatına devam edelim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 28, 30, 31. Hatta bir tane daha sekeyim. Şimdi 3 milimlik tığımı tekrar aldım. Şimdi bakın dikme işlemini kolaylıkla yapabilmek için şuradan hemen girdim. Bir, iki, üç tane ilmek çıkardım. Bir zincir çekip döndüm. Hemen şu bir, aynı yere bir daha yapıp artırıyorum. 2. Evet. Aynı yere bir daha batıp yine buradan artıralım. Bir zincir çektim, döndüm. Şöyle buradan dikiş yapacağım arkadaşlar. Rahat dikebilmek için bunu buraya ekledim. İpim çok az kaldı.
Sonra bir tane daha. Evet, şimdi bakın. Alt kısmı bu şekilde oluşturdum. Şu üçgenlerin dışında şurada 30 santim olsa yeterli. Şimdi bakın şöyle. Şöyle bir yerden bunu buraya monte ediyorum. İçine girelim şöyle ki. Şimdi şu alttaki ipi de içine alacak şekilde böyle tek tek bunu sarıyoruz. Şöyle sıkı bir şekilde bunu sona kadar bu şekilde sarıyoruz. Bu kadar. Bunu rengarenk yapmak istediğinizde de mesela 4 tane yaptınız. Şuradan şuraya yeni ipinizi bağlayıp şuradan geçirip 5 sıra daha yapın. Ve ipleri koparmadan alttan yürütürsünüz. Birbirini örersiniz, birbirini örersiniz arkadaşlar. Yani sardığınız yerin altında ipler sizinle birlikte ilerler. Kaç farklı renk yapacaksanız mesela 3 farklı, 4 farklı yapabilirsiniz. Hani markanın orijinalinde olduğu gibi. Orada bir halat sarılmış. Zannedersem halat sık iğne içerisine alınmış. Bakın bu makrome olduğu için şöyle rahatlıkla kaydırıp düzeltebiliyorsunuz. Yani bir şöyle form verebiliyorsunuz. Her defasında bunu bu şekilde yaptım. Arkasından da şöyle elimle çektirdim. Bakın böyle bir görüntü. Şuralardan da dikeceğiz şimdi. Evet, ben bunu bitireyim geleyim. Şimdi arkadaşlarım bakın ben kaç santim derinlikte hemen hemen dikiyorum. Neredeyse 5 santim derinlikte. Şöyle dışarı çıkmayacak, görünmeyecek şekilde burada önce şuradan bir girelim. Bakın dışarıdan hiç belli olmayacak şekilde. Çantamızın saplarından sonra bakın şöyle bir çıt çıt dikelim. Bu tarafını diktim ben. Şöyle küçük 5 sık iğne ile bir parça oluşturdum. Buraya diktim arkadaşlar. Hiç belli bile olmadı. Şöyle yerleştirdim. Bunun için
tam çantamızın orta noktasını belirlememiz gerekiyor. Şurası bakın. Şuradaki çiçek zaten bunu ölçü olarak veriyor. Şurası. Yine bu tarafa gelen kısmını da beraber yapalım. Şöyle bakın, bir iğneyle ben belirttim. Arkadan dikeceğimiz için bir ölçü olsun diye. Şimdi hemen onu da bir göstereyim hızlıca. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yaptım. Zincir yaptım. Üzerine 2, 3, 4, şu sondakine de girdim. 5. Çevirdim. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3. Zannediyorum 6 sıra yapmışım arkadaşlarım. Bir sıra daha yapayım. Elime küçük gibi geldi. Yani bunu çıt çıtı içerisine alacak kadar yapsak yeterli olur. Evet. Şöyle bir zincir çektim. Şimdi tüm çevresini sık iğnelerle çevirdim. Evet, şu dönüş kısmına 2 tane batalım ki rahat dönelim. Evet, gördüğünüz gibi böyle küçük bir parça oluşturdum. İsterseniz ölçüsünü de verebilirim. Şöyle bir bakalım ölçüsü nasıl bunun. Evet, 4,5 santime 4,5 santim. Buna bakalım. Bu da hemen hemen aynı. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuradaki ipi koparmıyoruz. Uzun keselim. Dikmek için kullanacağım çünkü. Şurayı şöyle bağlayalım. Şöyle tam bunun karşısına gelecek şekilde ölçünüzü alın. Evet, burada bakın şöyle şuradan geçirdim. Aynı renk, özellikle bu renk yaptım ki rahatlıkla üst kısma dikeyim diye. Kenarına monte yapmak istedim arkadaşlarım, yukarı doğru çıkmasın diye, biraz aşağı doğru şurası kalsın diye. Aynısını şu karşı taraf için de yapacağım şimdi. Şöyle bakın, şu şekilde bir şey varmış elimde. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Dur bakayım, 1, 2, 3.'ye mi gelmiş? 2, 3, 2, 3 şöyle
diğerini nasıl yerleştirdiysek hemen hemen aynı hizada olsa iyi olur. Şu alt tarafını bastırmadan şöyle bir getirip kapatın, bir bakın. Bakın nasıl? Şu anda benimki iyi gibi. Şu arka tarafına bakın, şunu getiriyoruz. Bunu buraya bastırıyorum. Evet, bunu yaptıktan sonra da şöyle sert bir cisimle şu kenarları yatırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu ağırlık vererek kameranın altında yapabilir miyim bilmiyorum. Mantıken şöyle bakın, şurayı indireceğiz aşağıya. Bir deneyelim. Az önce diğer tarafı makasla yaptım. Şöyle makasın kenarıyla yaptım. Şöyle. Yine bu tarafı da öyle yapacağım. Ve çıt çıt kısmını da bitirmiş olduk. Evet. Burası da bitti. Bir şuraya keçe yapıştırmak istiyorum. Bunu da yapacağım şimdi. Onu da hallettikten sonra tamamen bitmiş olacak. Evet arkadaşlarım, 15'e 15 santimlik bir keçe kestim. Bakın bunu şimdi şöyle sıcak silikonla şu taban kısmına, şuraya ters çevirdim çantayı, yapıştırdım. Bunu aslında hani birleştirdikten sonra 5 tanesini ortaya birleştirdikten sonra yapıp ondan sonra kenarlarını birleştirirsek daha mantıklı olur. Eğer sizler de yapmak istiyorsanız. Şimdi bunu çevirelim. Kesinlikle görüntü daha güzel oldu bununla. Kullanımı da bence daha güzel olacak. Dediğim gibi, eğer böyle bir şey yapmamış olsaydık kullanırken çirkin bir görüntü olacaktı. Dolayısıyla şu anda çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar, eğer bunu sadece böyle elinizde tutmak değil de kolunuza takmak da istiyorsanız şöyle uzun bir kordon yapabilirsiniz. Bakın ben yaptım. Takıp takmayacağımdan emin değilim. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Çantamın tüm detaylarını verdiğimi düşünüyorum. Motif kısmını dediğim gibi hem bitiş ekranına hem buraya hem açıklama bölümüne, her yerine videonun koyacağım. Motifi de ayrıntılı bir şekilde anlattım. Dolayısıyla umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, videoyu bitirmiştim ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bakın, o size göstermiş olduğum uzun sapı da şöyle kenarlara diktim. Bakın, dışına çıkmayacak şekilde tek katlarını alarak şu şekilde karşılıklı diktim. Bakın, hiç dışarıdan belli değil. Çok kullanışlı oldu. Şöyle sapı biraz uzun geldi. 1.10 yapmıştım. Bu makrome sündüğü için aslında şöyle burayı katlayıp kısaltabiliriz. Önemli değil. Ve bunu kullanmak istemediğimizde şu şekilde içine bırakabiliriz. Şöyle sadece saplarıyla şurada kolumuza da takabiliriz. Çok kısa da değil burası. Veyahut da direkt kolumuza takmak istediğimizde de bu sapları içine saklayıp bunu kullanabiliriz. Yani kullanışlı oldu. Sizlere de tavsiye ederim. O yüzden tekrar videoyu açma gereği duydum. Tekrar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.